Bir dil düşünün, göksel bir dil. Tanrı'yla ve meleklerle konuşmanın anahtarı. Adem'e bizzat öğretilmiş, tufandan önce insanlığın ortak dili olmuş bir lisan. Her insan aynı kelimeleri söylemiş, aynı anlamı paylaşmış. Ta ki insanlık Babil Kulesi'ni inşa edip Tanrı'ya kafa tutana kadar. İşte o an her şey değişti. Tanrı dilleri karıştırdı. İnsanlar birbirini anlayamaz oldu. Ve bu kutsal dil tarihin karanlık dehlizlerinde kayboldu. Peki bu dil gerçekten ilahi bir vahiy miydi? Yoksa sadece hayal gücümüzün bir ürünü mü? Enokyan, 16. yüzyılda yaşayan iki okültist John Dee ve Edward Kelly'nin meleklerle iletişim kurduklarını iddia ederek ortaya attıkları gizemli bir dildir. Bu göksel dilin büyücüler ve okültistler için melekler alemiyle iletişim kurmanın kapısını araladığına inanıyorlardı. 1581 yılında Dee ve Kelly, meleklerle iletişim kurmaya başladıklarını ve bu varlıkların onlara öteki tarafla konuşabilecekleri bir dilin temellerini öğrettiklerini iddia ettiler. Bu meleksi dil, kendi gramerine ve özel bir söz dizimine sahipti ve iki okültist her şeyi günlüklerine titizlikle not ediyorlardı. John Dee bu dili şöyle tanımlıyordu: göksel konuşma, Tanrı Mesih'in ilk dili, kutsal dil veya meleklerin dili. İletişim kurulan meleklerin dediğine göre bu dil Adem tarafından cennette her varlığa bir isim vermek için kullanılmıştı. Bu yüzden ona Adamikal yani Adem'in dili de deniyordu. Enokyan adının kökeni ise John Dee'ye göre bu dili bilen son insanın peygamber Enok olmasıydı. Enok için Tevrat yaratılış bölümünde şöyle yazar: Enok toplam 365 yıl yaşadı. Tanrı yolunda yürüdü. Sonra ortadan kayboldu. Çünkü Tanrı onu yanına almıştı. İncil'de İbraniler bölümünde ise şu ifadeler yer almaktadır: İman sayesinde Enok ölümü tatmamak üzere yukarı alındı. Kimse onu bulamadı. Çünkü Tanrı onu yukarı almıştı. Yukarı alınmadan önce Tanrı'yı hoşnut eden biri olduğuna tanıklık edildi. Ayrıca Peygamber Enok ve kitabı hakkında detaylı bilgiler edinmek isterseniz de Peygamber Enok'un kitabı başlıklı oynatma listeme göz atabilirsiniz. Dr. John Dee, Batı Londra'da hayatının büyük bir kısmını geçirmiş bir adam. Bir yandan okültist, bir yandan matematikçi, astronom ve astrolog. Cambridge'deki St. John College'da eğitim almış ve zamanla Kraliçe 1. Elizabeth'in de bilimsel danışmanı ve sırdaşı olmuştu. Hayatının erken dönemlerinde doğaüstü olgulara pek ilgi duymayan Dee, bilimin bazı sorulara cevap veremediğini fark ettiğinde yolunu değiştirdi. Yönünü büyü ve gizli ilimlere çevirdi. Onun amacı kaybolmuş ruhani bilgiyi tekrar ortaya çıkarmaktı. Bu bilgeliğin eski kitaplarda, özellikle de Enok kitabında saklı olduğuna inanıyordu. 1580 yılına gelindiğinde büyü ve simyanın derinliklerine çoktan dalmıştı. Meleklerle, ruhlarla iletişim kurduğuna inanıyordu. Hatta egzotik kıyafetler giyiyor, adeta bir büyücü gibi dolaşıyordu. 1581'den 1585'e kadar bir dizi büyü etkinliği gerçekleştirmeye başladı. 1581 yılında 54 yaşındayken onu gizemli ve ruhani bir yolculuğa sürükleyen bir deneyim yaşadı. Bir sonbahar gecesi dua ederken birdenbire göz kamaştırıcı bir ışık parladı ve o ışığın ortasında tüm ihtişamıyla büyük melek Uriel belirdi. Uriel Dee'ye bir yumurta büyüklüğünde berrak ve görkemli bir kristal verdi ve kristale bakarak ruhlarla iletişim kurabileceğini söyledi. Dee büyük bir heyecan içindeydi. Ancak tüm çabalarına rağmen sonuç alamadı. Günlüğüne rüyalarını, ritüellerini, tüm denemelerini kaydediyordu. Ama yine de işe yaramıyordu. Kendisine yardım etmeleri için başkalarını işe aldı ama yine fayda etmedi. Ve sonra Mart 1582'de John Dee'nin hayatına biri daha girdi: Edward Kelly. Kelly Dee'den 28 yaş küçüktü. Geçmişi şüphe doluydu. Bazı kaynaklara göre işlediği suçlardan dolayı kulakları kesilmişti. Bu yüzden hep şapka takıyordu. Bir eczacıda çırak olarak çalışmıştı ve okültizme derin bir ilgisi vardı. En önemlisi kehanet yeteneği olduğunu iddia ediyordu. İlk buluşmalarında Kelly sadece 45 dakikada bir melekle temas kurduğunu söyledi. John Dee etkilenmişti. Kelly'e göre taşın ortasında küçük, yuvarlak bir kıvılcım vardı ve bu kıvılcım giderek büyüyordu.
Bu parlayan küre meleklerin Enokyan dilinde konuştuklarını yansıtan bir görüntüydü. Bu ikili Enokyan diliyle de dahil olmak üzere yüzlerce ruh konuşmasını not ettiler. Anael, Mikail, Cebrail, İsrafil ve Uriel gibi baş meleklerle iletişim kurduklarını iddia ettiler. Bu ritüellerde kullandıkları en dikkat çekici nesnelerden biri, bugün hala British Museum'da sergilenen Meksika kökenli optisyen bir aynaydı. Edward Kelly bu aynanın yansıtıcı yüzeyinde melekleri gördüğünü söylüyordu. Ayrıca küçük bir kristal küre daha kullanıyorlardı. Ancak bunlar çok daha karmaşık bir ritüelin sadece parçalarıydı. Edward Kelly'e göre melekler gökyüzüyle iletişim kurabilmesi için özel bir kutsal masa yapılmasını söylemişlerdi. Bu masa Enokyan alfabesinin harfleriyle bezenmişti. Merkezinde Tanrı'nın mührü adı verilen gizemli bir sembol vardı ve üzerine yontulmuş bir taş yerleştirildi. Masayı taşıyan 4 ayağın altına bal mumundan yapılmış 4 küçük Tanrı mührü adı verilen bir sembol yerleştirildi ve üzerine bir yontma taş kondu. Bu semboller ve nesneler yalnızca süs değildi, ritüelin özüydü ve meleklerle iletişimin anahtarıydı. Ancak bu kutsal seanslarda konuşanlar yalnızca melekler değildi. Bazen iblisler ve kötü ruhlar da ortaya çıkıyordu. Melek Uriel bir seans sırasında Dee'ye evine Lundrum Guffa adında kötü bir ruhun musallat olduğunu söyledi. Bu varlık Dee'nin eşiyle kızına zarar vermeye çalışıyordu ve bu tek olay değildi. 28 Mart'ta Dee Londra'da bulunduğu sırada evinde başka bir varlık belirdi. Kendini Gargat olarak tanıttı ve Dee'ye şöyle dedi: "Sen de şeytan gibi ebediyen lanetlenmelisin." Ancak melekler bu iblisi kovmayı başardı. John Dee'nin günlüğüne kaydettiği melek diliyle bilgiler yaratılışın sözleriyle başlıyordu. Başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yer boştu. Yeryüzü şekilleri yoktu. Engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde hareket ediyordu. Tanrı ışık olsun diye buyurdu ve ışık oldu. Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü ve onu karanlıktan ayırdı. Ayrıca 48 melek anahtarı olarak adlandırılan melekleri çağırmak için gereken özel sesler ve melek isimlerini içeren birkaç tablet ve mühürden de bahsediyordu. Bu anahtarlar özel ses dizilerinden, melek isimlerinden ve sembollerden oluşuyordu. Her biri görünmeyen kapıları açmak için tasarlanmıştı. John Dee ve Kelly'nin bu vizyonları deneyimlemek için siyah obsidyen ayna ve kristal küre gibi bazı nesneler kullandıkları belgelenmiştir. Dee ve Kelly'nin ritüelleri belirli bir düzene sahipti. İlk olarak Dee, Tanrı'ya ve baş meleklere 15 dakikayla 1 saat boyunca dua ederdi. Daha sonra bir masanın üzerine kristal bir küre ya da yansıtıcı yüzeye sahip bir obje yerleştirir ve ardından ritüel başlardı. Taşın üzerinde beliren imgeler dikkatle izlenir, Dee ve Kelly her şeyi saat saat kelime kelime not ederdi. 21 Nisan 1583'te kaydedilen bir görüşmede baş melek Cebrail insanlığa dair derin bir hakikatten bahsetti. İnsanın zihni daima tanrısal sözlerle dolu olursa doğru yola ikna olur. Tanrı'nın yarattığı her şey bu şekilde harekete geçer. İkna edilmeyen hiçbir şey harekete geçemez. Bilinmeyen hiçbir şey ikna edilemez. Tanrı'nın yarattıkları sizi anlamıyor. Çünkü siz onların dünyasından değilsiniz. Onlara düşman oldunuz. Yeryüzüne hükmedene cahilce sırt çevirdiniz. Cebrail ayrıca Adem'in cennetten düştüğünde kutsal dili nasıl kaybettiğinden de bahsetti. Cennetten düştüğünde konuştuğu ilk dili, kutsal olanı kaybetmişti ve hatırlayabildiği birkaç kelime üzerinden yeni bir dil inşa etti. Bu dil, kutsal dilin sadece soluk bir gölgesiydi. Baş melek Cebrail'e göre bu kutsal dil insanlığın ortak diliydi, ta ki Babil Kulesi'ne kadar. Cebrail, Enokyan dilinin sadece bir konuşma dili değil, aynı zamanda büyülü bir güç dili olduğunu da açıklar. Ancak melekleri çağırmak için kullanılan 48 anahtar ve bu anahtarların kullanım talimatları dışında Enokyan dilinin ve alfabesinin diğer büyülü amaçlarla nasıl kullanılacağı hakkında çok az bilgi verir. 12 Nisan 1584. Dee ve Kelly her zamanki gibi kristal kürelerinin başındaydılar. Ancak bu kez gelen melek farklıydı. Kendisini Nalvage olarak tanıttı ve şunları söyledi: "Buraya sizi bilgilendirmeye geldim. 49 tablette yer alan öğretilere göre talimatlar vermek için. 49 ses ya da çağrı. Ama siz sadece 48'ini bileceksiniz. Çünkü biri açılamaz.
Bunlar anlayış kapılarını açmanın anahtarlarıdır. Her kapıdan dilediğiniz kadar geçebilecek bilgilere sahip olacaksınız. Girdiğiniz kapılardan açılan şehirlere doğru ve akıllıca girin. Bu bilgiyle dünyanın, doğanın ve sonu olan her şeyin üzerine hükmedeceksiniz. Kapılar, belki de yalnızca bilinç düzeyinde ya da fiziksel gerçeklikte açılan yollar değildi. Yoksa bir yıldız geçidinden mi bahsediliyordu? Yoksa bunlar bir kara deliğin ötesinde saklı, aklımızın sınırlarını aşan rotalar mıydı? 49 çağrıdan yalnızca 48'inin bilinebileceği, birinin ise sonsuza dek kapalı olacağı söylenmişti. Peki neden? O son kapının ardında ne vardı? John Dee günlük hayatta İbranice konuşmazdı. Onun için bu dil sıradan bir iletişim aracı değil, kutsal bir anahtardı. İlahi olanla bağlantıya geçmenin bir yoluydu. Dee, İbranice harflerle ve İbranice kökenli büyü alfabelerle kullanılan çeşitli tekniklere aşinaydı. Çünkü onun en değerli kaynaklarından biri Henrik Cornelius Agrippa'nın Gizli Felsefe adlı eseriydi. Bu kitap yalnızca bir büyü rehberi değil, gökyüzünün diliyle yeryüzünü çözmeye çalışan bir şifre kitabıydı. Henrik Cornelius Agrippa, Alman bir teolog ve okültisttir. Gizli ilimlere oldukça aşina olan Agrippa, 1533 yılında yayınladığı kitabında Meleklerin Dili ve Bizimle Konuşmaları başlıklı 23. bölümde ve sonrasında melekler ve ruhların isimlerini formüle etmek için çeşitli yöntemler öğretildiğinden bahseder. Bu yöntemler arasında isimleri kutsal kitaplardan elde etmekten çeşitli kabalistik şifre tabloları aracılığıyla yeni isimler yaratmaya kadar her şey vardır. Bize 24. bölümde şöyle anlatır. İbranilerin üstadları meleklerin adlarının Adem tarafından verildiğini düşünürler. Şöyle yazılmıştır. Rab yarattığı her şeyi Adem'e getirdi, onlara ad versin diye. Ve o bir şeye ne ad verdiyse adı da o oldu. Bu nedenle kabalistler büyücülerle birlikte ruhlara isimler koymanın insanın gücünde olduğunu düşünürler. Ancak bu sadece yüce bir otorite tarafından bahşedilen bir armağandır. 27. bölümde ise Agrippa çok daha büyük bir sırdan bahseder ve şöyle der. Her dilin harfleri, şekilleri, sayısal değerleri ve dizilimleriyle göksel bir kökene sahiptir. Bu yüzden İbranice şart değildir. Keldanice, Arapça, Yunanca, hatta Latince bile kullanılabilir. Çünkü her biri bir zamanlar var olan ilksel dilin parçalarıdır. Agrippa'nın burada anlattığı şeye Arapçadaki ebced hesabı örnek verilebilir. Ne yazık ki John Dee'nin el yazmalarının bir kısmı kaybolmuştur. Bu da Enokyan dilinin gerçekliği, kökeni ve geçerliliği hakkında sonsuz tartışmaları beraberinde getirmiştir. Bazı okültistler bu dilin dünyadaki en eski dil olduğunu ve diğer tüm dillerden önce geldiğini savunur. Bazıları ise onu diğer boyutlarla iletişim kurmanın tek yolu olarak görür. Yüzyıllar sonra Altın Şafak Hermetik Tarikatı, Aleister Crowley, hatta Şeytan Kilisesi'nin kurucusu Anton LaVey bu dili benimsedi. Ayrıca Amerikalı roket bilimci Jack Parsons bu dili ritüellerinde kullandı. Ve 1994'te Enokyan harfleri bir kez daha ortaya çıktı. Bir yıl sonra halka açıklanacak olan Yıldız Geçidi adlı uzaktan izleme programından önce aynı adı taşıyan filmde bu harfler bir yıldız portalını açmak için kullanılmıştı.